Ergenekon Destanı. Seslendiren Aygün Akyol. Kaçınız bilirsiniz biz nerelerden geldik? Atamız kayan gibi dağlardan akan seldik. Bugün anlatacağım geldiğimiz yerleri. O dağları, taşları, ovayı, nehirleri. İyi dinleyin beni ki yaşayın o anı. Öyle anlatayım ki unutmayın o anı. İyi bilin, öğrenin, anlatın unutmadan. Tek sözü eksiltmeden, bir kelime katmadan. İlhan Kağan baştaydı. Kuvvetliydi Göktürkler. Savaşa doymuyordu heyecanlı yürekler. Okunun ötmediği, kılıcın yetmediği, ulus kalmış mıydı ki tek mağlup etmediği. Bir de Sevinç Han vardı Moğolların başında. Yaşını da bilirim, İlhan Kağan yaşında. Diş geçirememişti yiğit Türk çerisine. İlerlemişti Türkler Moğol içerisine. Sevinç Han dayanamaz mektup yollar dört yana. Der ki Türkler düşmandır hem bana hem de sana. Toplanıp çevre beyler varırlar bir karara. Birleşmeli hep birden açmalı Türk'te yara. Haber alır İlhanım geldi savaşın çağı. 5000 ordu birleşse sönmez Türk'ün ocağı. Göktürkler yener yine şaşırır karşı beyler. Hele bir görün bakın Sevinç Han şimdi neyler? Bırakıp hayvanları kaçar Moğol ordusu. Bu ne anlama gelir sorulmamış sorgusu. Türkler başlar şölene hem yiyip hem içmeye. Ama Moğol uyumaz gelir kanım içmeye. Ani bir baskın olur bir bir düşer Türk eri. Her yan cesetle dolar ayrık gövdeyle seri. İki alp er çarpışır adları Kayan Tukuz. Unutma biz bir yaydan atılan 9 okuz. Kayan Kaan oğluydu dağdan akan sel gibi. Tukuz Kaan yeğeni gökten esen yel gibi. Gözlerinin önünde yok oldu budunları. Atlayıp da atlara kaçtılar kadınları. Kaçtılar dediysem ben sanmayın ki korkudan. Beyleri emretmişti ar denilen duygudan. Almila idi biri Bengül de ötekisi. Gittiler Kutlu Dağa at üstünde ikisi. Kayan ve Tukuz bitik yığıldılar toprağa. Türk'ün bu helal kanı feda olsun bayrağa. Sevinç Han geri döndü Türkler öldü sanarak. Bir kahkaha patlattı manzaraya kanarak. Derken bir kıpırdanma Tukuz kalktı ayağa. Taşıdı Kayan'ı da kuytuda bir oyuğa. Almila ile Bengül döndüler sonraki gün. Ama kaçmalıydılar öz vatanından sürgün. Yiğitleri yaralı halleri yok ölmeye. Ne ölmeye hal kaldı ne de bir tek gülmeye. Kutlu Dağa vardılar kaldılar birkaç gece. İyileşti yiğitler gezdiler gündüz gece. Aradılar o kadar sonunda da buldular. Bu korkulu yaşamdan sonunda kurtuldular. Lakin bu yerin yolu geçit vermez pek kolay. O anda oluverdi o ne muhteşem olay. Bir bozkurt peyda oldu düştü dördün önüne. Yol gösterdi onlara bu cennetin içine. Öyle bir yer ki ora kök tanrıdan hediye. Kapattılar geçidi yağı bulmasın diye. Dediler buraya at koyalım Ergenekon. Asena'nın kurtları girdiler güzel yurda. Hepsi duacıydılar o yol gösteren kurda. Kaan soyundan gelen Kayan önderleriydi. O demirden kurt başlı bayrak gönderleriydi. Ergenekon onlara yurt oldu tam 400 yıl. Hatırla o günleri sarhoşluğundan ayıl. 400 yıl çoğaldılar yaşlılar ölürken. Boy boy oldu Tukuzlar Kayat ve de Türülken. Tukuzlar ve Türülken atalarıdır Tukuz. Sonra da bu iki kol oldular 9 Oğuz. Kayat soyu Kaya'nın Kaanlar hep bu boydan. Çıkmadılar töreden hepsi de aynı soydan. Şölen yaptılar her yıl anarak kutlu günü. Unutmadılar bir an ne yağı ne dünü. 400. şölende Kaan'dı börteçine. Türk'ün öç duyguları bir başka coştu yine. O savaşta olanlar Göktürk'üme ar gelir. Sığmaz oldu tümenler Ergenekon dar gelir. Ama buradan çıkmanın bir çaresi yok muydu? Demirden dağı gören o tarihte yok muydu? Bütün halk arar oldu kurtuluşun yolunu. Gözler hep tarar oldu hem sağını hem solunu. Bir çocuk çoban vardı Yiğit Tirek adında. O ne kaval çalardı bu 17 yaşında. Bu tirek çalmaz sanki kavalıyla inlerdi. Çalmaya başlayınca bütün oba dinlerdi. Kavalıyla dost o üflerdi sevdasını. Kattı Ergenekon'dan bir çıkış arzusunu. Gök gözlü bir kök böri varıp geldi önüne. Sonra yavaş yürüdü bir çıplak dağ yönüne. Tirek eve dönünce anlattı demirciye. Dedi ey bilge kişi bu kurt gelir de niye? Demirci hazırlandı sabah Tirek'le gitti. Düştü kurdun peşine dağ önünde yol bitti.
Anladı ki demirci bu dağ saf demirdendir ve bu gök tüylü böri ulu kök tengridendir. Dönüp anlattı hana bütün bu olanları. Demir dağı eritip yol açmak planları. Yığdılar odun, kömür ve devasa körükler. Bu son umutlarıydı, çıkmalıydı Göktürkler. Dualar eşliğinde yakıldı koca ateş. Sonunda eridi dağ, sevindi bacı kardeş. Bir öncü yolladılar dışarıya bakmaya. Sabırsızdı Göktürkler öz yurduna akmaya. Öncü giden dönünce, mutlu haber verince, tuğlar kalktı havaya bu ereğe erince. Çıkıp Ergenekon'dan dost ile dost oldular. Varıp ata yurduna yiğitçe öç aldılar. Yüzlerce yıl solmadan hep tomurcuk verdiler. Dirlik düzen içinde yaşayıp yeşerdiler. Ateşte demir dövüp her yıl hiç unutmadan yaşattılar o günü hem de hiç aksatmadan. Ozan Çuğçu anlattı size kutlu destanı. Siz de anlatasınız gence dostu düşmanı. Sözümüz uzun oldu lakin gönülden oldu. Giden birkaç dakika yine ömürden oldu.